Gördüğünüz gibi Türkçe anlaşabiliyoruz. Türkçe konuşuyorlar. Az önce ne dedin abla? Dilimiz bir. Dilimiz bir, dilimiz bir. Dilimiz bir, atamız okşuyor dedi. Atamız da bir diyorlar yani. Garyanka zaten Rusça'da dağlı kız demek. Bu da üstündeki kıyafetiyle, görünümüyle Kafkasya kadınını temsil ediyor. Это сыр какой? Это сыр наш Карачаевский. Karaçayevski sırda. Bu koyun eti dedi. Bu daha koyusu. Kıyma diyor bu. Как называется? Kıyma diyorsun. Buna kıyma diyor. Rusya'nın en yüksek rakımlı şehrinden hepinize merhabalar. Yine Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'ndeyiz. Bu sefer Çerkezk'te değil, Cumhuriyet'in en büyük ikinci kenti Karaçayevsk'teyiz. Hepiniz Karaçayevsk'e hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün bu bölümde sizlere söylediğim gibi Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nin ikinci en büyük şehri Karaçayevsk'i gezdirmeye çalışacağım. Fırın sıcak ekmek var yazıyor. Birazdan bir girip bir şeyler alayım. Şurada ileride cami var. Önce camiye gidelim ve bu şehrin ortasından Teberda Nehri geçiyor. Nehrin yanından size biraz cami ve şehir görüntülerini göstereyim. Rusya ve Karaçay-Çerkesya bayrakları. Karaçayevsk ismi arkadaşlar Karaçay Türklerinden geliyor. Nüfusun çoğunluğu Karaçay Türkü. 20.000 civarında bir nüfusu var buranın. Yani 2021 sayımlarına göre böyleymiş. Fakat tahminimce şu an biraz daha fazladır. Yani 25.000 desek, çoğunluğu da Karaçay Türkü ve haliyle insanların çoğu da Müslüman ve de enteresan mimarili bir cami. Sanki bir Rus kilisesinden dönmüş gibi duruyor. Bakalım, daha fazla onların yani Rus kilise mimarisine benziyor. Çerkezk, Stavropol, Uçkulan. Burası Stavropol Krayina'da yakın bir yer. Ve hemen dağların kıyısındayız. Şehir tabi Teberda Vadisi içerisinde yer alıyor. Привет, salam. Kalayçot. Как дела? Как дела, говорю? Ничего. По-турецки можете говорить? Вот так. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Еще раз. Merhaba Türkiye. Spasiba. Yani şuraya bir bakın arkadaşlar. Tam camiye geldim. Önünde bir şey var. Kavşak ve hiçbir yerde yaya geçidi yok. Işık yok. Bekliyorum. Arabalar geçiyorlar. Bakalım kim yol verecek. Camiye bir gireyim bakayım. Kur'an'dan ayet. Bu arada yol üstünde de yani tabelalarda mesela Subhanallah yazıyor. Biraz ileri gidiyorsun Allahu Ekber yazıyor. Ne bileyim Kur'an ayetleri yazıyor böyle yolda insanların görebileceği bir şekilde. Telefonunuzu kapatın tabi falan. Ayaklarınızı çıkartın diye bakalım bir şeyler gidiyorum. İzin verecekler. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Caminin içerisi de böyle. Bu caminin ismini tabii onu da bir öğreneyim, söyleyeyim size şimdi.
Hoca mescidin ismi yok dedi. İsimsiz mescit. Ama işte burada. Çerkez-Karaçayevsk arası 60 kilometre uzaklıkta hemen hemen. Ve burayı yaklaşık bir saatte geliyor. Minibüs yani minibüs evet, otobüs ücreti de 160 ruble. Çerkezk otobüs terminalinden Karaçayevsk merkezine kadar gelebiliyorsunuz ve yol üstünde Üstceguta, Sarıkız gibi daha ufak yerleşim yerlerini geçerek Karaçayevsk'e ulaşabiliyorsunuz. Ben de aynı bu şekilde geldim. Yani Çerkezk'ten biz dağlara doğru, daha güneye doğru yolculuk ettik. Yani daha yükseldik. Söylediğim gibi burası Rusya'nın en yüksek şehri. 870 metre yüksekte denizden. Halkın çoğunluğunu da Karaçaylar, geri kalan kısmını ise, yani büyük bir kısmını Karaçaylar oluşturuyor. Geri kalan kısmını ise Çerkezler, Ruslar ve daha yine birçok etnik köken oluşturuyor. Şurada da böyle bak, yöresel, yerel karpuzlar satıyorlar. Tabii bu şehir 1926 yılında ilk, yani eski yerleşimler tabii ki var. Tarih çağları öncesine kadar uzanan yerleşimler var, fakat ilk kuruluş tarihi, şehir olması tarihi 1926 yılında. O yüzden böyle Sovyetler Birliği'ne ait olan binalarda görmek mümkün. Bu arada karpuzun da kilosu 20 ruble, yani 5 lira falan. Bu tatlı ablalarla karşılaştım burada. İkisi de Karaçay Türk'ü. Adın ne abla? Adın kalaydır? Niyaza. Niyaza. Senin adın ne? Zuridacan. Gördüğünüz gibi Türkçe anlaşabiliyoruz. Türkçe konuşuyorlar. Az önce ne dedin abla? Dilimiz bir. Dilimiz bir, dilimiz bir. Dilimiz bir, dilimiz atamız okşuyor dedi. Atamız da bir diyorlar yani. Tamam, çok memnun oldum sizi gördüğüme. Tanıştığımıza. Çok teşekkür ederim. Siz ne satıyorsunuz burada? Biz Kiyevli. Kiyim satıyorsunuz değil mi? Bakabilir miyim içeriye de? Можно? Можно. Tamam. İçeriği de göstereyim size biraz. Ablalar şeyler satıyor. Giyim ürünleri. Peki Türkiye'den var mı hiç? Türkiye çekti. Hı hı. Var Türkiye'den. Kalay? Türkiye'den покупали из Турции? Ha, Turetski'den bir alıp geleli de men arabalmam. Blaydan barada kızlarımız var, uçandıları. Hani bu beri keltirelli de. Getiriyorlar diyor oradan. Biz de bunda garip bazar var, Ulu Bazar. Biz alaydan alıp koyuyoruz. Ulu Bazar haradır. Nerededir? Avtobi Bazar vardı. Avtobi Bazar. Abla Türklerle mi ablana? Kençekleri de turba Türklerle. Evet, Türkiye'den de geliyor mu? Can alıp gelgem hep çıra yapıyoruz latalar. Abla kençekleri de abla Türklerle. Turetski de Türkler. Bakın Türkiye'den de gelmiş, getiriyorlar yani buraya. Biz bir pazar var, oradan alıyoruz diyor abla. Güzel, öyle yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani insan aynı soydan, aynı milletten birilerini görünce gerçekten karşılıklı seviniyor ya. İnsanın hoşuna gidiyor böyle iletişimleri kurmak. Zaten seyahat etmek sadece hani gidip birkaç yeni bina, yer görmek değil tabii ki. Böyle insanlarla bağlantı kurmak, etkileşim sağlamak daha bana önemli ve hoş geliyor. Özellikle tabii burada dediğim gibi kendi soydaşın olunca daha bir sempatik ve içten oluyor yani. Evet arkadaşlar, bir market gibi bir yere de girdim burada. Bir su alayım kendime. Su var mı? Yok. Журналист, что ли? Блогер что ли? Блогер. Вот так, да. Hah. Sular şurada. Bir alayım bakayım bir su. Burada da bir sürü su çeşidi oluyor yani, yok
elmalı bilmem neli falan. Bak mesela şu malinalı. Ahududulu. Ahududu tadında. Sade su bulmak da zor. İnşallah bu sadedir. Bak burada. Ne bu ya? Kaldirik mi? Biber turşusu, turşular falan her şey var. Tabi burada şimdi niye çekiyorsun falan da dediler. Anlattık, sağ olsun anlayışla karşıladılar. Fiyatlar Rusya'nın genelinden pek de farklı değil işin aslını söylemek gerekirse. Pirincin kilosu 78 ruble. Makarnalar 45'ten başlıyor ve benzeri. Öyle. İnsanlar genelde sempatik ve Türk'üm deyince daha da bir şey bakıyorlar, sıcak bakıyorlar. Haliyle. Burada simitler, piroklar, her şey var. Yeme içmede böyle yine piroklar, poğaçalar, börekler var. Gördüğünüz üzere pişiler, çiğ börekler var. Neyse çıkalım. İşte şurası Bereket. Bereket mağazasından çıktım. Yani marketin ismi Bereket. Her şey var. Şurada da bir 6-10 yaş arası dans okulunun, Kafkas'tan Sarı reklamı. Bunu tabii size daha şimdi detaylı anlatacağım. Şu tarafta da bir İslami tavar, İslami ürünler satan bir dükkan var. Şöyle kapısında da tabii İstanbul silüeti. Evet arkadaşlar, şimdi de şehrin ana meydanına geldim. Bu karşıda gördüğünüz yapı Karaçayevsk Belediye Binası ve tam önünde de genişçe bir meydan var. Böyle gördüğünüz gibi bir fıskiye de var. Bu belediye haliyle şehrin idari merkezi ve önündeki bu geniş alanda halkın genelde çıktığı, dolaştığı, işte etkinliklerin falan yapıldığı bir alan. Yüksek ihtimalle Sovyetler zamanından kalmış gibi de duruyor, öyle bir mimarisi var. Belediye binasının hemen yanında da Sovyet dönemi kahramanlarının, Karaçay-Çerkesyalı tabi kahramanlarının anısına yapılmış olan heykeller var. Burada da mezarımsı bir şey de var. Acaba mezarı olabilir mi bilmiyorum. Biliyorsanız siz söyleyin. 1920-1989 yılları arasında yaşamış General Magometov Sultan Kekezoviç. Bu şehirde bir de yani 20.000 nüfus olmasına rağmen bir de üniversite var. Eğitime de bayağı önem veriyorlar. Bunlar da yine Karaçay'a hizmet etmiş olan kişiler ve fotoğrafları. Yani tabi Sovyet döneminden de eserler bulunuyor. Belediye binasının hemen karşısına geçtiğimizde ise burada Kurman Ali Kurciyev'in heykelini görüyorsunuz. Kendisi de 1884-1937 yıllar arasında yaşamış ve şehrin kurucusu. Burası da arkadaşlar Lenin Caddesi. Yani her zaman söylüyorum her şehirde olduğu gibi burada da ana cadde Lenin Caddesi. Bu cadde boyunca devam edeceğiz. Şu ileride Garyanka heykeli var. Karaçayevsk'le özdeşleşmiş bir heykel. Şehir merkezi boyunca yani turumuza devam ediyoruz. Bu da Garyanka
heykeli Karaçayevsk'in sembollerinden. Garyanka zaten Rusça'da dağlı kız demek. Bu da üstündeki kıyafetiyle, görünümüyle Kafkasya kadınını temsil ediyor ve elinde tuttuğuyla da ne kadar misafirperver olduklarını gösteriyor. Tabii kültürün, yani halkın ve şehrin kültürel bir sembolü olmuş durumda şu an Garyanka heykeli. Zaten baksanıza şurada alışveriş merkezi var. İsmi Garyanka. Figürü yine aynı şekilde bir Kafkas hanım bebeği dans ediyor. Meydan böyle. Lenin Caddesi üstünde, şehrin tam merkezi zaten. Şimdi şu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Bakalım Karaçayevsk'te daha başka neler bizi karşılayacak. Şu zamana kadar sizleri gezdirdiğim yerler şehrin merkezinde, birbirine çok yakın mesafede, çok rahat ve kolaylıkla görebileceğiniz yerde. Şimdi birazcık daha ileriye, yani Dombay tarafına doğru gideceğiz. Eğer vaktim yeterse, kalırsa sizi bir de burada tarihi bir eski lise var, oraya götürmek istiyorum. Böyle bir çarşı var. Tabii Türkiye'den kesinlikle ürünler var. Bizim artistlerimizi de kullanmışlar orada, görüyorsunuz, reklam amaçlı. Şöyle ufak yollu bir pazar var. İnsanlar burada işte giyim eşyaları, ayakkabılar falan satıyorlar. Şimdi bir pazar arıyorum. Eğer varsa size buradaki günlük yaşamı biraz daha yakından göstereyim. Veya ürünleri, işte insanlar ne alıyorlar, ne satıyorlar, ben de merak ediyorum. Bir bakalım. Evet, buraların Türkiye ile bağı var. Yani burada da Türkiye'den çocuk giyimi getiriyorlarmış. Var, getiren var. Siz de açmayı düşünüyorsanız bence yapılacak yerler, yapılacak işler, yani buralarda yapılabilir. Evet. Şeyi söylemiştim az evvel, çarşıyı aradığımı. Çarşı var ama kapanmış. Yani bu saatte çalışmıyordur diyorlar. O yüzden biz de şimdi yol boyu yürüyorum. Birazcık daha dolaşayım. Oturayım, bir çay içeyim en kötü ihtimalle. Size de biraz daha etrafı göstermiş olayım. Eğer burada ziyaret etmemiz gereken daha başka enteresan bir şey yoksa size söylediğim kiliseye götüreceğim. Şoana Kilisesi. Eski bir alan kilisesi. Yani 1000 senelik tarihi olan bir yer. Moda Plaza alışveriş merkezi, yine Muşskaya, Jenskaya, Adejdaya Obufis Turtsu. Kadın erkek giyim ve ayakkabıları diyor Türkiye'den. Evet, parfümcü. Bu parfüm de buralarda, hatta bence bütün Rusya'da karlı bir iş. Baksanıza ne güzel şeyler, bardaklar, yemek takımı. Gayet hoş. Kafkas usulü herhalde. Yürüyerek sanıyorum şehrin bir başından diğer başına kadar geldim. Tabi yani daha ileride olan yerleşim yerleri falan var. Bu taraf Dombay'a, Teberda'ya doğru gidiyor. Yani Kafkas dağlarının daha yüksek noktalarına doğru çıkıyor. Diğer tarafta, arka tarafımsa Çerkesk tarafı. Şimdi oraya doğru tekrar gideceğim ve söylediğim kiliseye gitmeye çalışacağım. Sonunda bir çarşı buldum galiba. En azından meyve sebze satan bir yerler buldum. Karpuz, kavun buralının herhalde bunlar. Erikler, şu erikler çok güzel oluyor ya. Şundan erik, yani daha doğrusu
Şeftali erik gibi. Почем вот это? 180. 180. Спасибо. Сейчас пойду. Спасибо. Kuru balıklar var. Aa, sucuk var. Это колбаса. Бесподобная. Там есть конь. Вот это желтая барашка. Вот это в кишке натуральном корова. Корова. Ага. Да. Bu А это по 500. Это взвешивать надо. Понятно. Bu bağırsak. Bu da at etileri galiba. Спасибо. Спасибо. Çakçak satıyormuş. Kuru balık satıyorlar. Bu her yerde var yörede. Yine dağlardan getirilen çaylar. Dombay, Arhız, Elbrus çayları. Buradaki en ünlü 3 dağ. Onların çayları var zaten. Yani yöreye özgü et ürünleri de var. Fındık bile var. Bakın. Dombay birası mı bu da? Karaçay birası, Dombay birası var. Hepsinin kendine özgü birası bile var. Evet, bir alışveriş yeri gibi bir meydana çıktık bakalım. Aha. El yapımı patikler, çoraplar var yine. Yine çaylar, fındıklar. Bu sucuklardan var yine. Это сыр какой? Это сыр наш карачаевский. Карачаевский сыр, да? Давай. Хорошо. Вкусно, да, это? Вкусный, конечно. Можно попробовать чуть-чуть? Конечно. Чуть-чуть Можно хватит, да? даже пробовать. Bizim köy peyniri dediğimiz peynir. Lezzetli. Burada Adige peynirleri. Bunları tanıdım. Yine yöresel ürünler, reçeller, soslar. Her şey var. Tabii şundan bir tane alacağım bir güne. Beni artık bununla göreceksiniz. Selamun aleyküm teyze. Nasılsın? Как дела? Как дела? Колай чёт? Нормально? Отлично. Я просто снимаю. Можно, да? Спасибо. Это что? Шиповник. Как кизил или как? А, çay это, да, çay? Şipovnik çayı bu. Bunlar hep çay. Вы карачай? Да. Понимаете турецкий язык? Нет? Хорошо, до свидания. Dombay yazıyor burada. Evet, gördüğünüz gibi kimisi anlıyor, kimisi anlamıyor Türkçeyi. Burada da yine bir ufak bir pazar bulduk. Benzer şeyler satıyorlar. Şeyler işte el yapımı çoraplar, patikler, terlikler, giysiler var. Bunlar da kuru etler, yani dağlarda yetişen hayvanlardan. Bu koyun eti dedi. Bu dağ koyusu. Kıyma diyor bu. Как называется? Kıyma diyorsun. Buna kıyma diyor. Это козы. Вот, первые козы. Kazı. Козы вот это. Вот это kazı. А вот это как называется? Это вяленое мясо. Вяленое. Карет. Кагыз. Карет. Kaget. Хорошо. Bu da şu dağda yetişen bizonun eti yanılmıyorsam. Kuru et yani bunlar. По телевизору я какой-то. Yani durum böyle gördüğünüz gibi. Kimisi ile çok rahat iletişim kurabiliyorum Türkçe. Kimisiyle zorlanarak kurabiliyorum. Bir kısmıyla da hiç anlaşamıyorum yani Türkçe olarak. Tabi herkes aynı oranda kullanmıyor.
ya da Türkçenin bizim kullandığımız lehçesine çok hakim değil. Durum dil durumu bu. Şimdi tabi dil demişken size biraz daha buranın tarihiyle ilgili ve diliyle ilgili birkaç bilgi vermeye çalışayım. 11. yüzyılda Kıpçakların Kafkasya'ya gelmelerinden sonra bir Kıpçak halkı olarak biçimlenmiş Karaçay ve Balkarlılar. Kıpçak dönemi öncesi durumları ise çok fazla bilinmiyormuş. Dillerindeki Bulgarca öğeler nedeniyle Hun devletinin yıkılışından sonra ortaya çıkan Kafkasya, Kuban Bulgarlarının Kıpçaklaşmış torunları oldukları kabul ediliyor kendilerinin. Чеснок. Почем картошка? 250 вот это. 350 это по 500. 500, понятно. Малина почем? 250. 250. Вот коробка. Спасибо. Domates 75 ruble. Ucuz. 160'a da var. Hemen hemen aynı. Krasnodar'la aynı fiyatlar. Pek de bir değişiklik yok. Kıpçak döneminden sonra Altınordu, Kırım Hanlığı ve Osmanlı egemenliklerinde yaşamış Karaçay ve Balkarlılar. Yüzyıllarca süren ilişkileri sonucunda Gürcü, Oset, Alan, Çerkes gibi Kafkas halklarının da yoğun etkisi altında kalmışlar. Bugün bile kendilerini Alan olarak adlandırıyorlarmış Karaçay ve Balkar Türkleri. 18. yüzyılın ortalarına kadar da bir tür şamanizm inancına sahipmiş Karaçay Balkarlılar. Ve Balkarlılar diyorum, işin aslı Karaçay ve Balkar Türkleri hemen hemen aynı, yani dilleri de, bütün gelenek, görenekleri, adetleri, kökleri de hemen hemen aynı. O yüzden aynıymış gibi anlattım. 18. yüzyıl sonrasındaysa Tatarlar, Nogaylar ve Çerkes Mollaların etkisiyle Karaçaylılar ve Balkarlılar İslamiyet'e geçiş yapmışlar. Karaçaylılar ilk olarak Kafkasların en yüksek noktası olan Elbrus Dağı'nın doğu eteklerine yerleşmişler. Halkın ismi de 1500'lü yıllardaki, yani Karaçay halkının ilk liderleri olan Karaça Bey'den geldiğini söylüyor kaynaklar. Rus kaynakları Karaçay ve bizim Türk kaynakları da Karaçay Bey olarak isimlendiriyormuş bu kişiyi. Bu yolun sonu ufak minibüsleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunlar Çerkezk'e giden arabalar. Burası işte Çerkezk'e gidecek olan minibüslerin durağı. Buradan kalkıyor. Şimdi son arabayı öğreneyim. Ona göre şeye gideceğim. İşte dediğim yere gitmeye çalışacağım. Gidemezsem de artık biraz daha burada gezip ondan sonra Çerkezk'e döneceğiz. Çoğana Lisesi'ne çıkmaya karar verdim. Biraz daha vaktim var gibi duruyor. O yüzden şimdi taksi çağırdım. Taksiyle gideceğim oraya. Taksiyle çıkıyoruz da. Yollar biraz bozuk tabii. Yollar bozuk. Senin ismin neydi kardeşim? Wow. Geldik ama yani yollar çok kötü. Biz buraya arabayla zor geldik. Bunu buraya nasıl yaptınız ya? Buranın ismi Çuvanakala. Ve bu şey var burada. Kilise. Şuvanovski Kilisesi diyorlar buna. Şuvanski Hram. Taksici bekliyor. Koşa koşa gidip döneceğim. Buradan başka türlü gidemem ama manzaraya bakar mısınız?
Abiler ablalar, ulaştım zirveye. Manzaraya baksanıza. Geldiğime değdi sanki. Ay, nefes alışverişlerimden dolayı kusura bakmayın. Maalesef gerçekten yüksek. İçeri girelim bakalım. Tabii burada herhalde video çekmeye de izin verirler. Evet. Ve içerideyiz. Kilisenin içerisi böyle ufak bir kilise ve bir Ortodoks kilisesi tabii. Aşağıya inmeye başladık. Taksi bekliyor vallahi. Adamı da beklettik. Of. Ay. Güzeldi mi? Güzeldi ama hayatımda yaptığım en hızlı turdu yani bu. 3 kilometre böyle bozuk bir yol var ama manzaralar çok güzel. Karaçayevsk'e doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, ancak bu saatte gece 10 oldu. Otelime gelebildim. Karaçayevsk'ten Çerkezk'e gelmek 1,5-2 saat sürüyor. Ancak gelebildim. En son o güzel kiliseyi ziyaret ettik. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.